incelemek istiyorum. Detaylar hakkında konuşmak, hatta bunlar hakkında sizlere içerik üretmek istiyorum kardeşim. Evet, zaten onun için şu an karşınızdayım. Belli bir süredir yürüttüğüm bir seri olan Ben 10 detaylar hakkında yapmış olduğumuz videolarım gerçekten iyi gidiyor. Madem öyle, o zaman bu konuda bir video daha yapalım değil mi? Evet, bugün bu konu hakkında sizlerle konuşacağız, ancak sizlerden ufak bir yardım isteyeceğim dostlar. Belki birçoğunuz biliyordur. YouTube'a yeni bir özellik geliyor. Bu özelliğin adı ise Hype puanı. Hype puanları sayesinde dilediğiniz videoya Hype puanı gönderebilir ve böylelikle sevdiğiniz içeriklerin daha popüler olmasında büyük bir yardımda bulunabilirsiniz. Bu özellik henüz test aşamasında olduğu için bazı videolarda bu ibareyi göremeyebilirsiniz. Ama olur da mesela bu videonun altında böyle bir ibare görürseniz ve içerik hoşunuza giderse bir hype puanınızı alırım. Böylelikle hem kitlemizi daha hızlı büyütebiliriz hem de kanalın destekçileri olarak bana büyük yardımda bulunursunuz. Bu arada yapacağınız bu yardımdan ne YouTube ne ben ne de bir başkası asla ücret almıyor. Sadece benim gibi içerik üreticilerinin videolarına popülerlik kazandırıyorsunuz. Tıpkı bir like, bir yorum atar gibi ücretsiz bir şekilde dilediğiniz içeriğime hype puan gönderebilirsiniz. Evet, bu konuda sizleri bilgilendirdiğime göre isterseniz yavaştan videomuza başlayalım. Hatırlarsanız Ultimate Alien serisinde bir bölüm vardı. Bu bölümde Ben 10.000 ve Ben Tennyson'ın kötü alternatif bir versiyonu olan Ion'u görmüştük. Bu bölümde Ion'un amacı alternatif evrenlerdeki Ben Tennyson'ları yakalamak ve Omnitrix'leri yok etmekti. Hatırlarsanız bu bölüm içinde birkaç tane epik sahne vardı. Ancak bazı sahnelerde gerçekten yüreğimizin hopladığını söyleyebilirim. Hatırlarsanız Ion, Weibig'i ve Çamur Ateşi Ultimatrix'ten silmişti. Bölümün devamında Ion yenildikten sonra Ben 10.000 onları Ultimatrix'e geri yüklemişti. Ancak bunların yanı sıra Ben 10.000 çok deneyimli bir Ben 10 versiyonu olduğu için silinen uzaylıların yanı sıra kilidi kapalı olan uzaylıları da açmayı başarmıştı. Ben 10.000'in bu başarısı sayesinde bizler serinin devamında Ben Tennyson'ın Fast Track, Jurik veya Ethel gibi uzaylılara dönüşebildiğini görmüştük. Evet, tamam, anladım. Onları playlistine geri koyacağım. Hazır bunları yüklerken tam kontrolde verir misin? İyi deneme ama Azmut'la yeteri kadar sorun yaşadık. İşte oldu. Şu ana kadar dönüştüğün her şeyin kilidini açtım. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Yeni birkaç tane de ilave ettim. Çünkü Azmut öğrendiğinde canı sıkılacak. İsterseniz biraz da Nanomech hakkında konuşalım. Bu uzaylı seri içinde gördüğümüz hemen hemen birçok uzaylıdan oldukça farklıydı. Bu uzaylı ne organik bir yaşam formuydu ne de tamamen bir robottu. Kendisi biyomekanik bir canlıydı. Seri içinde görmüş olduğumuz Nanomech herhangi bir gezegenden tipik bir uzaylı olmadığı için hem Inspector 13'ün teknolojisinde hem de tesisatçıların tarayıcıları tarafından bilinmeyen bir biyomekanik organizma yaratık olarak tanımlanmaktadır. Böylelikle Nanomech gerilmesi zor veya imkansız olan birçok yere girebilir. Bilinmeyen biyomekanikler çalışma alanına girdi. Böcek savunma senaryosu. Eziciyi gönder. Ezici mi? O da ne? Olamaz. Güvenlik tarayıcısını tamamen unutmuşum. Lütfen. Uyarı. Tanımlayamayan nano temelli yaşam formu belirlendi. Ancak dikkat ederseniz Universe serisinde tesisatçılar üstünde bu durum için bir önlem almışlardı. Ben Tennyson Nanomech sayesinde tesisatçılar üstünden kaçabilecekken bir güvenlik prosedürü tarafından algılandı ve böylelikle Nanomech'in yeri saptandı. Yine hatırlarsanız Ultimate Alien serisinde Ledger Domain adında bir yer görmüştük. Burası gerçekten mistik ve büyülü bir yerdi. Bu yer zaten yeterince kafa karıştırıcı bir yerken bir de Charmcaster tarafından yeni bir şey öğrenmiştik. Ledger Domain'da gökyüzü ve yeryüzü paralel değildir. Bu nedenle uçmak da mümkün değildir. Hatırlarsanız bölüm içinde Ben Tennyson yüzen kanatlı uçmaya çalışsa da haliyle başarılı olamamıştı. Yüzen kanat. Sakın uçma. Gökyüzü ve yeryüzü burada paralel değildir. Ha? Bir GPS almam gerekiyor. Hazır yüzen kanattan biraz bahsetmişken yine yüzen kanadı ilgilendiren bir konu hakkında konuşalım. Universe serisinde Ben Tennyson'ın dönüştüğü uzaylılara şöyle bir dikkatli baktınız mı? Bir sürü uzaylı var. Eski uzaylılar da var. Hatta yeni uzaylılar da var. Ancak Alien Force serisinde tanıdığımız bazı uzaylılar yok. Biraz düşünün ve yorumlara yazın. Açıkçası ben biraz düşünmüştüm ve aklıma yüzen kanat geldi. Evet, Ben 10 Universe serisinde Ben Tennyson yüzen kanadı hiç dönüşmemişti. Universe serisinde Cervantes'in gelmiş olduğu bölümleri izlediniz mi bilmiyorum ancak orada bir karakter vardı.
Karakterin adı Swift'ti. Swift adındaki bu karakter Cervantes'in ekibinden biriydi ve Oynuyor serisinde gözüken tek Arapabiyan'dı. Yani sizin anlayacağı koskocaman 8 sezon boyunca görünen tek yüzen kanattı. Öyle görünüyor. Hadi hemen şu işi halledelim. Açıkçası bu durum üzücüydü. Ben Oynuyor serisinde yüzen kanadında görünmesini çok isterdim. Çünkü bana soracak olursanız bu uzaylı gerekli miydi? Bence çok gerekliydi ve çok güçlü bu uzaylıydı. Seriye niye dahil etmediler diye soracak olursanız elbette Ben 10'ine çok fazla uzaylı vermek istemediler. Ayrıca piyasaya yeni oyuncak sürebilmeleri için de yeni karakterler, yeni uzaylılar eklemeleri gerekiyordu. Böylelikle eski uzaylılardan bazılarını görmezden geldiler. Hatırlarsanız yine aynı konseptte bir videomuzda Oynuyor serisindeki çamur ateşi hakkında biraz konuşmuştuk. Hadi gelin o zaman biraz daha konuşalım. Hatırlarsanız Oynuyor serisinde çamur ateş evrim geçirmiş ve en güçlü haline gelmişti. Sakın burada yanlış anlamayın. Ultimate çamur ateşten güçlü demiyorum. Sıradan bir çamur ateşe göre oldukça güçlüydü. Ancak dikkat ettiyseniz uzaylımız bu formülle sadece fiziksel güç veya daha fazla ateş gücü kazanmadı. Bu yeteneklerinin yanı sıra çamur ateş sadece elini kaldırarak yerden saniyeler içinde devasa bitkiler yetiştirebilme yeteneğini de kazanmıştı. Ayrıca uzaylı yaratıklar olarak kabul edebileceğimiz balkabağı canavarlarını da istediği gibi kontrol edebiliyordu. Bu cidden hoşuma gitti. Ben? Bana bırak. Korkunç kabak kafalılar. Saldırın. Yani sizin anlayacağınız çamur ateşin karşısındaki dünya dışından uzaylı aynı zamanda büyülü bir bitki canavarı olsa bile çamur ateş hemen hemen evrendeki birçok bitki üzerinde tam kontrol ve hakimiyetteydi. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben 10 evreninde gördüğümüz veya gözden kaçırdığımız detaylar hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif alırsınız. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Bu arada yorumlarınızı okuyorum. Farklı tarzlarda Ben 10 içerikleri ya da çok farklı içerikler istiyorsunuz. Emin olun sizlerin bu düşündüğü şeyleri ben uzun zamandır düşünüyorum ve en doğru zamanda bu videoları sizlere sunacağım. Ancak şu an eski kitleyi kanala geri getirmeye ve yeni kitleleri kanala göstermeye çalışıyorum. Evet dostlar, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.